Çöl kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen çok güneşli, fazlaca kum olan ve çok az yağmur yağan kurak bir bölge canlanır zihnimizde. Belki kaktüsler, akbabalar, yılanlar ve akrepler de akla geliyor. Ya da muhtemelen develer ve vahalar. Ama gerçekte çöller bu kalıplandırmaları kabul etmez ve hatta dünyanın kutup bölgesinde dahi bir çöl olabilir. Dünyanın tüm iklimleri gibi çöl iklimlerinin de kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu bölgeler çorak, kuru bir yer örtüsüne sahiptir ve genel olarak bu bölgelerde hayata düşman şartlar hakimdir. Bu nedenle dünyanın en büyük çölünün aslında Sahra Çölü değil de Antarktika olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Durun bir saniye, cidden mi? Evet, cidden. Anlatmak gerekirse çöl çok az su aldığı veya hiç su almadığı için çok kuru bir bölgedir. Çöl olarak kabul edilebilmesi için bir bölgenin yıllık 250 milimetreden daha az yağış alması gerekir. Ancak yağışlar yağmur, kar ve sis şeklinde olabilir. Yani kelimenin tam anlamıyla atmosferden dünya yüzeyine aktarılan her türlü su. Çöller buharlaşma nedeniyle yağış olarak düşen sudan daha fazlasının kaybolduğu alanlar olarak da tanımlanabilir. Bu artan sıcaklıkların örneğin iklim değişikliği nedeniyle nehir yataklarının kurumasına, yağış modellerinin değişmesine ve bitki örtüsünün ölmesine neden olduğu çölleşmeye maruz kalan bölgelerde kesinlikle geçerlidir. Çöller Afrika'daki Sahra Çölü, Kuzey Çin ve Moğolistan'daki Gobi Çölü ve Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi gibi dünyadaki en sıcak ve en konuk sevmez yerlerden bazılarıdır. Ancak Antarktika ve Arktika gibi çok az kar yağan veya hiç yağmayan soğuk, rüzgarlı bölgeler de bu sınıfa girer. Yani sonuçta sıcaklığın yüksek olmasının bununla çok az bir ilgisi var. Aslında bu bölgelerin nem ve aşırı sıcaklık ile karakterize edilmemesi daha doğru olacaktır. Özetle çöller dünya yüzeyinin 1/3'ünü oluşturur. Ancak bunların çoğu kutup bölgelerinde bulunur. Büyüklüğü bakımından Antarktika çölü toplam 13,8 milyon kilometre kare ile dünyadaki en büyük çöldür. Antarktika dünyadaki en soğuk, en rüzgarlı ve en izole kıtadır ve bir çöl olarak kabul edilir. Çünkü yıllık yağış miktarı iç kısımda 51 milimetreden daha az olabilir. Antarktika dünyanın tatlı suyunun %90'ını içeren kalıcı bir buz tabakasıyla kaplıdır. Kıtanın sadece %2'si buzla kaplı değildir ve bu toprak kara kütlesiyle ilişkili tüm yaşamın, yani penguenler, foklar ve çeşitli kuş türlerinin bulunduğu kıyılar boyunca yer almaktadır. Antarktika'nın diğer %98'i ortalama 1,6 kilometre kalınlığında olan buzla kaplıdır. Antarktika'da kalıcı olarak insan yaşamı yoktur. Ancak kıtaya dağılmış araştırma istasyonlarında 1000 ila 5000 arasında araştırmacı bulunuyor. Bunlardan en büyüğü Ross Adası'nın ucunda bulunan McMurdo istasyonudur. Sınırlı sayıda memeli hayvanların haricinde sadece soğuğa adapte olmuş böcekler, algler ve tundra bitki örtüsü türleri burada hayatta kalabilir. Çok az yağış almasına rağmen Antarktika büyük fırtınalara sahne oluyor. Çöldeki kum fırtınaları gibi yüksek rüzgarlar karı bünyesine alır ve kar fırtınalarına dönüştürür. Bu fırtınalar saatte 320 kilometreye kadar yüksek hızlara ulaşabilir ve kıtanın bu kadar soğuk olmasının asıl nedenlerinden biridir. Aslında şimdiye kadar kaydedilen en soğuk sıcaklık Antarktika platosundaki Sovyet Vostok istasyonunda alındı. Zemin bazlı ölçümler kullanılarak sıcaklık 21 Temmuz 1983'te -89,2 santigrat derece gibi tarihi bir seviyeye ulaştı. Uydu verilerinin analizi 10 Ağustos 2010'da Antarktika'da -93,2 santigrat derece civarında muhtemel bir sıcaklık gösterdi, ancak bu okuma yüzeyde hiçbir zaman doğrulanamadı. İlginç bir şekilde dünyanın en büyük ikinci çölü de Antarktika gibi soğuktur. Arktik Çölü. 75 derece kuzey enleminin üzerinde bulunan Arktik Çölü yaklaşık 13,7 milyon kilometre karelik bir toplam alanı kaplamaktadır. Burada da toplam yağış miktarı 250 milimetrenin altındadır ve bu ağırlıklı olarak kar şeklindedir. Kuzey Kutbu Çölü'ndeki ortalama sıcaklık -20 santigrat derecedir ve kışın -50 santigrat dereceye kadar düşer. Ancak Kuzey Kutbu Çölü'nün belki de en ilginç yönü güneş ışığı şekilleridir. Yaz aylarında 60 gün boyunca güneş batmaz, bunları daha sonra kışın uzun bir karanlık dönem izler. Dünyanın üçüncü büyük çölü toplam 9,4 milyon kilometre kare büyüklüğünde daha tanıdık olan Sahra Çölü'dür. Ortalama yıllık yağış miktarı çölün kuzey ve güney kenarlarında çok düşük olmakla birlikte orta ve doğu kısma neredeyse hiç yağmur yağmaz. Genel olarak Sahra Çölü'nün çoğu 20 milimetreden daha az yağmur alıyor. Dünyanın yarı kurak bölgelerinin önemli bir kısmı çölleşme olarak bilinen bir süreçle rekor bir hızla çöle dönüşüyor.
Bunun nedeni doğal kuraklık değil, ormansızlaşma ve yarı kurak topraklarda kurulan insan popülasyonlarının günden güne artan talepleri. Bunun yanında mevcut çöllerdeki türler daha sıcak bir dünya tarafından tehdit ediliyor. Daha yüksek sıcaklıklar çöl manzaralarını değiştiren orman yangınlarına neden oluyor, yavaş büyüyen ağaçları ve çalıları ortadan kaldırıyor ve bunların yerini hızla büyüyen otlarla değiştiriyor. Çöller ekosistemimizin doğal bir parçasıdır. Ancak çoğu zaman olduğu gibi insan müdahalesi doğal döngüleri değiştiriyor. Bu değişiklik genellikle doğal değişimden çok daha hızlıdır ve ekosistemleri zaman içinde uyum sağlayamaz hale getirir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.